Merhaba sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bu kanalda pek çok film incelemesi yaptım. Size birçok film tavsiye ettim ama şimdiye kadarki en iyi film tavsiyesi bölümü sanırım bu video olacak. Çünkü bu videoda sizi 1999 yılına, yani sinemanın altın yılına götüreceğim. Hazırsanız gelin benimle. Öncelikle 1999 yılının sinema tarihi açısından neden bu kadar önemli olduğundan ve neden sinemanın altın yılı olarak anıldığından bahsetmek istiyorum. Her şey bir yana 99 yılı sadece sinema için değil, insan medeniyeti için de bir zirve gibiydi. 99 yılı her ne kadar biz Türkler için yaşanan büyük depremi ve trajediyi anımsatıyor olsa da dünya bu yıllarda sanki bir nebze olsun huzur bulmuş gibiydi. Dünya nüfusu 6 milyardı ve dünyayı sonsuza dek değiştirecek olan 11 Eylül henüz yaşanmamıştı. Teknoloji, bilim, sanayi gelişiyordu. Büyük atılımlar yaşanıyor ve insanlık 2. milenyuma hazırlanıyordu. Tabii bunları sadece bir yıla mal edemeyiz. Önceki 100 yıllık bir sürecin, yani 20. yüzyılın bütün başarımlarının toplamıydı. 20. yüzyıla şöyle çok hızlı bir retrospektif yapalım mı? İlk okyanus aşırı radyo yayını yapıldı. Wright kardeşler uçağı icat etti. Albert Einstein görelilik kuramını açıkladı. Paul Cornu helikopteri icat etti. New York'la San Francisco arasında ilk telefon görüşmesi yapıldı. Edwin Hubble, Samanyolu dışında başka galaksiler keşfettiğini açıkladı. Plüton keşfedildi. Radyo dalgaları kullanılarak Dünya ve Ay arasındaki mesafe ölçüldü. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu ve böylece uzay çağı başladı. Dünyanın ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirildi. Koyun Dolly başarılı bir biçimde klonlanan ilk memeli oldu. Daha neler neler. Tabii bu süre zarfında birçok trajedi, savaş ve yıkım da yaşandı fakat simülasyonumuzun en temel özelliklerinden biri neydi hatırlayalım? Kendi gerçekliğimizi acı ve sefalet üzerinden kurabiliyor olmamız. Sinema 1960'larda toplumsal nedenlerden ötürü köklü değişimlere girmişti. Arthur Penn, Stanley Kubrick, Dennis Hopper gibi sinemacıların başını çektiği bu akım alışılagelmiş Hollywood yapımlarının oldukça dışındaydı. 70'lere gelindiğinde ise Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese gibi büyük yönetmenler sinema okullarından mezun olmuş ve gösterişli yapımlarını üretmeye başlamışlardı. 80'lerde sinema bağımsız yapımlarla da zenginleşti ve Coen kardeşler, Jim Jarmusch, Spike Lee, David Lynch gibi yönetmenlerle gücüne güç katmıştı. İşte tüm bu sürecin toplamının en verimli şekilde sinemaya aktarılacağı dönemse 90'larla milenyum arasındaki 10 yıllık süreç oldu. Bu yıllarda gösterime giren filmlerin pek çoğu sinemanın mihenk taşı filmlerindendir. Başarılı yönetmenlerin en iyi işlerini ortaya koydukları sinema için muhteşem bir 10 yıl. Yönetmenlerin daha cüretkar oldukları ve günümüzdeki gibi seyirciye perdede görmek istediğini vermek, gişe odaklı filmler üretmek gibi hataların yapılmadığı zamanlardı. Sinemanın günümüzdeki gibi bu kadar elastik bir hale sokulmadığı özgür ve özgün yıllar. 99 yılı bu tarz filmlerin pek çoğunun bir araya geldiği özel bir yıl. Fakat önceki 9 yıllık süreçte çekilen harika filmleri de göz ardı edemeyiz. Evet, bu dönemin sinema için önemini ve neden bu dönemde vücuda gelen filmlerin bu kadar iyi olduklarını anladığımıza göre sizin için listelediğim dönem filmlerine geçebiliriz. Sözünü edeceğim bu filmler, eğer yaşınız müsaitse zaten büyük ihtimalle bildiğiniz, hatırladığınız, hafızalarınızda efsane filmler olarak yer etmiş yapımlar olacaktır. Fakat listeleyeceğim bu yapımlardan aralarında izlemediği filmler olan genç dostlarımdan ricam, bu yapımları en azından bir kere izlemeleri ve o dönemin sinemasını anlamaya çalışmaları. Çünkü bu filmlerin pek çoğu insanlık için önemli sorular, sorgulamalar ve duygular barındırıyordu. Listedeki sıralamanın bir önem sırası olmayacak bu arada. Fakat bu kanalda en çok hakkında konuştuğumuz ve en sevdiğim film olduğu için ve aynı zamanda 99 yılının bana göre tartışmasız en önemli filmi olduğu için The Matrix'i listenin başına almak istiyorum. Yani ne diyebilirim ki? Hakkında onlarca video hazırladım. Tüm seriyi birlikte didik didik ettik. Neredeyse hakkında konuşacak hiçbir şey bırakmadık. Matrix, uyanış filmlerinin yükselişte olduğu bir dönemde öncüllerinden aldığı bayrağı en yukarılara taşıyarak bütün bir sinema izleyicisini derinden etkiledi ve büyük sorgulamalara itti. Ben her zaman Matrix üçlemesinin tek bir film gibi ele alınması gerektiğini söylerim biliyorsunuz. Yani The Matrix dediğimde tüm 3 filmlik hikayeyi düşünebilirsiniz. 4. film diye bir şey olmadı zaten biliyorsunuz.
The Matrix, sinemanın altın yılının başındaki bir altın taç gibi gönüllerimizde yaşayacak her zaman. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin. Bir diğer 99 filmine geçelim. David Fincher'ın muhteşem eseri, Fight Club. Ergenliğimizde filmin isminden dolayı pek çoğumuzun dövüş filmi sanarak izlediği fakat izledikten sonra dumura uğradığı, neye uğradığını şaşırdığı, beyninin sıvılaşıp kulaklarından aktığı film. Sinemadaki pek çok ikonik sahnenin ve hafızalara kazınmış unutulmaz repliklerin yaratıcısı olan film. Edward Norton ve Brad Pitt bu filmde gelmiş geçmiş en iyi başrol paylaşımlarından birini yapıyor. İkisinin birlikte var ettikleri unutulmaz sinema karakteri, Tyler Durden. Yani bu filmler öyle filmler ki şimdi tavsiye bile edilmez aslında. Birisine Fight Club izledin mi diye sorulmaz veya izle denmez. Eğer sinemayı seviyorsa zaten ya izlemiş olması gerekir ya da bulup keşfedip izlemelidir. Bu filmlerin tek tek neden efsane yapımlar olduklarını açıklayarak devam edersem videoyu bitiremeyiz. Sırf Fight Club hakkında saatlerce konuşulabilir. O yüzden kısa kısa yer verip geçmem gerekiyor bu filmleri. The Sixth Sense, bir M. Night Shyamalan filmi. Shyamalan ilginç bir yönetmen. O yıllarda çok başarılı filmlere imza attı fakat sonrasında aşırı derecede bozdu. The Last Airbender'ı çekmişti en son hatırladığım. Daha doğrusu çekemedi, batırdı. Güzelim hikayeyi mahvettiler. Ondan sonra da hep kötü kötü filmler yaptı zaten. Ama tüm bunlar bir yana The Sixth Sense filmi tek başına bu yönetmen için yeter de artar. İngilizce'de twist denilen bizim sürpriz son dediğimiz sinema kavramının en yoğun hissedildiği filmlerden biri. Bruce Willis abimiz de hakkını vermiş gerçekten bu filmde. The Green Mile, 99'un sert yapımlarından biri. Oldukça sarsıcı ve üst perdeden duygularla izleyeceğiniz bir film. Filmin atmosferi ve ambiyansı en sevdiğim oyunculardan biri olan Tom Hanks'in üst seviye oyunculuk performansıyla birleştiğinde Michael Clarke Duncan'ın da aslan payını unutmamak lazım. Bu performansla birleştiğinde yoğun bir duygu boşalımına sürüklüyor bu film izleyeni. American Beauty, 5 Oscar'lı bir Sam Mendes filmi. Film bizde orta direk diye geçen aile yapısının Amerikan versiyonu olan bir ailede yaşanan bazı krizleri ve çöküntüleri konu alıyor. Kevin Spacey abimizin nefis oyunculuk performansıyla sinematografi açısından tadından yenmeyecek bir film. Fakat hassas yapıdaki ve özellikle mutsuz kişiler için ruh sağlığına zararlı olabilecek seviyede melankolik bir film. Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick'in en iyi filmi hangisidir dense çoğu insan Shining der muhtemelen ki haklılar. Muhteşem bir filmdir. Gerçek bir sinema ikonudur. Fakat bana göre Kubrick'in en iyi filmi Eyes Wide Shut filmidir. Kubrick bu filmde nasıl bir gerilim üstadı olduğunu muhteşem bir şekilde gösteriyor. Her sekansı bir sanat eseri gibi olan Eyes Wide Shut filminin başrollerinde Tom Cruise ve Nicole Kidman var. Eyes Wide Shut filmi hakkında çok fazla komplo teorileri de var. Illuminati gibi yapılanmaları bu filmde ifşa ettiği için Kubrick'in örgüt tarafından öldürüldüğü vesaire. Bir videomda Eyes Wide Shut hakkında konuşmak isterim. Böyle bir şey söylediğim zaman da ne zaman gelecek video deyip duruyorsunuz. Ama ne yapalım artık, laf ağızdan çıktı. The 13th Floor. Eğer Matrix filmi olmasaydı onun yerine bu filmden söz ediyor olurduk muhtemelen. Matrix'in anlattığı hikayenin bir benzerini farklı bir yolla anlatan bu film, Matrix'le aynı yıl vizyona girmiş olmanın şanssızlığıyla birazcık kenarda köşede kalmış bir film olsa da mutlaka izlenmesi gereken 99 filmleri arasında. Dogma. Matt Damon ve Ben Affleck'in başrollerini paylaştığı oldukça güzel bir fantastik komedi filmi. İnce esprilerle ve haliyle biraz alaycı bir üslupla Hristiyan inancını ele alan bir film. Bu film bazı ülkelerde sansürlenmişti zamanında. Türkiye de bu ülkelerden biri. Şimdi sansürsüz bir şekilde bir izleyin derim. Evet, biraz hızlı gidelim ve listeyi sonlandıralım. Çünkü bu videoda yer verdiğim filmlerden ileride büyük ihtimalle daha geniş kapsamlı olarak bahsedeceğim. O yüzden bu video biraz da giriş niteliğinde olsun. Listede yer vereceğim diğer 99 filmleri şöyle: Being John Malkovich, The Mummy, The Talented Mr. Ripley, Man on the Moon, Boys Don't Cry, Three Kings, The Thin Red Line, Magnolia, Sleepy Hollow, The Boondock Saints, The Insider. Bu arada bazı otoritelere göre sinemanın altın yılı 99 değil 94'tür. Ben şahsen 99 yılı olduğunu düşünüyorum fakat 94 yılı da gerçekten 99 yılıyla ölümüne yarışır bu konuda.
94 yılı da sinema için oldukça özel bir yıl. Bu düşüncenin en önemli sebeplerinden biri de sinema tarihinin en iyi filminin hala 94 yapımı The Shawshank Redemption olarak görülmesi. 9,3'lük rekor bir puanla uzun bir süredir liderliği kimseye bırakmadı ve bırakacak gibi de görünmüyor. Hak ediyor mu peki? Bence evet. The Shawshank Redemption'a gönül rahatlığıyla sinema tarihinin en iyi filmi diyebilirim. Diğer 94 filmlerine baktığımız zaman da mesela IMDb'nin 8. sırasındaki efsane filmi Pulp Fiction, bir diğer enfes 94 filmi Forrest Gump, Leon, The Crow, The Mask gibi gerçekten efsane yapımlar var. Ayrıca Türk sinemasının incilerinden 96 yapımı Eşkıya, 97 yapımı Masumiyet ve 98 yapımı Gemide filmlerinde unutmamak lazım. Evet, biraz kısa bir video oldu ama dediğim gibi bunu bir giriş gibi düşünün. Bu videoda adını andığım pek çok filmi geniş bir şekilde ele alacağım bu kanalda. O yüzden bu videoda detaylara girmek istemedim. Pek çok izlenmesi gereken filmi de listenin dışında bıraktım, biliyorum. Yorumlarda şu film neden yok vesaire yazmanıza gerek yok yani. Bu videoda listelediğim tüm filmler sinema için oldukça kıymetli yapımlar. Tabii ki bunların dışında daha yüzlerce efsane film var fakat 94-99 gibi yılların sinema açısından hususiyetine dikkat çekmek istedim bu videoyla. Eğer bu filmler arasında izlemedikleriniz varsa boşa geçmeyecek vakit garantisiyle izleyebilirsiniz bu filmleri. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.